Merhaba arkadaşlar. Kahve Kokan Hikayeler kanalıma hoş geldiniz. İsminden de anlayacağınız ve videolardan da bildiğiniz üzere bu kanal kendi kurguladığım hikayeleri anlatmak üzerine kurulu. Ama ben sadece hikaye anlatmamaya, kahve tarifleri, sanatsal şeyler ve günlük vloglar gibi videolar da yapmaya karar verdim. Bugün sizinle kahve zamanlarınıza eşlik edecek, beni dinlerken içmekten zevk alacağınız farklı ve çok güzel kahve tarifleri sunacağım. Hadi başlayalım. İlk tarifimiz Turkish Flat White with Salmon and Honey arkadaşlar. Daha da Türkçeleştirecek olursak ballı ve tarçınlı Türk Flat White'ı. Flat White nedir diye soracak olursanız ilk önce cappuccino'yu anlatmam gerekiyor. Cappuccino, espresso'nun üzerine süt köpüğü dökülerek yapılan bir kahve. Flat White da aynı şekilde yapılan bir kahve ama Flat White'da o süt köpüğü daha mikro kabarcıklı bir köpük. Kabarcıkları daha böyle mikro olan bir köpük haline getirilir. Ve kadifemsi, bulut içiyormuşsunuz gibi bir hissiyat verir ve daha zevklidir içmesi. Ayrıca cappuccino yerine Flat White tercih etmemin sebebi de Flat White'ın evde French press'e süzgeçli bardakla yapılabiliyor olması. Böyle ince delikli bir süzgeçli bardak lazım. Süzgeçli bardakların çoğu da böyle zaten. Bir diğer adı da French press. Bunu yayık ayranı gibi çalkalamanız gerekiyor. Sütü yayık ayranı gibi çalkalamanız gerekiyor. Ondan sonra süt zaten 2 katına çıkıyor ve çok mikro kabarcıklı Flat White köpüğü oluşuyor. Malzemelerimiz: bir tepeleme tatlı kaşığı Türk kahvesi, standart Türk kahvesi fincanı küçük, bir de onun 2 katı büyüklüğünde double Türk kahvesi için uygun bir fincan, çok da büyük olmayan, sütümüz kaynatmak için, French press, demin de anlattığım üzere, bir de isminden de anlayacağınız üzere bal ve tarçın arkadaşlar. İlk önce su döküyorum bir standart fincan ölçüsünde. Onu sonra ocağa alacağım. Evet arkadaşlar, Türk kahvemi ocağa koydum kısık ateşte. Kabarmaya başlar başlamaz da aldım. Ama artık küçük fincanı değil büyük fincana koyacağım. Küçük fincanda işim bitti. Onu sadece su için koymuştum. Su ölçüsü almak için. Bu boşluğa da süt köpüğü gelecek. Tabi kahvemi koyarken sütümü de koydum. O da kaynayacak. Kaynaması gerekiyor. Çünkü soğuk olursa hem kahveyi soğutur hem de sıcak kahveyle soğuk köpük birleştiği için köpük bir anda erir. Sütüm de kaynadı arkadaşlar. Kahve kaynar kaynamaz. Bardağı bu boyutta koymam yeterli. Şimdi bunu yayık ayranı yapar gibi çalkalamaya başlayacağım. Köpük 2 katına çıkacaktır. Yeterli bu kadarı. Gördüğünüz gibi bu çok güzel bulut hissiyatı veren bir köpük oluştu. Kahvem hazır, köpüğüm hazır. Bir sonraki aşamada bu köpüğü yavaşça kahvenin üzerine dökmek.
Başta süt şeklinde çıktı tabi. Daha sonra da böyle çok güzel bir köpük indi aşağıya. Daha sonra da buna bal katacağım. Bal buna böyle karamelli kahve içiyormuşsunuz hissiyatı verecek. O Türk kahvesinin acılığıyla sütün kadifemsiliği ve balın şekerli tadı bir araya gelecek ve çok güzel bir ağızda zevk yaşatacak. Balı da böyle süslü bir şekilde bu şekilde döktüm üzerine. Tarçın da bu lezzete çok güzel bir aroma katacak. Ballı ve tarçınlı Turkish Flat White'ımız hazır. Turkish Flat White with Salmon and Honey. Sıradaki tarifimiz Mocha arkadaşlar. Mocha, bitter çikolata üstü espresso, bir odada süt eklenerek yapılan bir kahve çeşididir. Kahveye süt eklendiği için o bitter çikolatanın tadı sütlü çikolataya dönüşür. Bitter çikolata tadı kalmaz. Siz ona bir de sütlü çikolata eklerseniz kahveniz çok şekerli olabilir. O yüzden bitter çikolata eklemenizi tavsiye ederim. Ben bunun espresso ile yapılanını değil de Nescafe diye adlandırdığımız granül kahve ile yapılanını anlatacağım. Çünkü herkeste espresso makinesi yok. Ama espresso makinesi olanlar bitter çikolatanın aynı anlatacağım gibi bitter çikolatanın üzerine espresso döküp üzerine de süt köpüğü dökerek bunu yapabilirler. Malzemelerimiz kaynar su, kaynar süt, 1 silme tatlı kaşığı granül kahve, bir de yaklaşık bu boyutlarda bir bitter çikolata. Bitter çikolatayı fincanımın dibine döküyorum. Granül kahvemle buluşturuyorum. Daha sonra da üzerine kaynar su dökeceğim. Böyle bardağın yarısından birazcık daha az kaynar su dökmem yeterli. Sonra da bunu bitter çikolatanın erimesi için iyice karıştırmaya başlayacağım. Erimeye başladı bitter çikolata kaynar suyla buluştuğunda. Tabii bu suyu kaynattıktan sonra bir tık bekletseniz iyi olur çünkü bitter yanabiliyor bazen çok kaynar olursa. Böyle birkaç saniye bekletmeniz yeterli suyu kaynadıktan sonra. İyice karıştı. Şimdi de üzerine süt döküyorum. Sütüm de kaynar. Mocha bu kadar arkadaşlar. Çok lezzetli, rahatlatıcı bir kahve türü. Hafif böyle sıcak çikolatayla rahatlatıcı bir kahve arasında gidip gelen bir kahve türü. Ben bunun espresso ile yapılanı tatmıştım. Granül kahve ile yapılan da espresso ile yapılan da çok güzel bir alternatif oluyor. Tadı çok benziyor, hatta birebir aynı. Sıradaki kahve tarifimiz sıradan klasik filtre kahve arkadaşlar. Bu tarifi yapmamın sebebi pek çok kişinin aslında filtre kahve demlemesini tam olarak bilmemesi. Çünkü çok duydum ben filtre kahveyi sevmiyorum, tadı çok acı oluyor diyenlere. Aslında filtre kahve acı olmaz arkadaşlar. Çok böyle ekstradan sert yapmanız lazım ki tadı acı olsun. Eğer filtre kahve içtiyseniz ve tadı acı geldiyse bilin ki o sorun yanlış demleme şeklindedir. Çünkü filtre kahveyi Nescafe yapar gibi ya da çay demler gibi direkt 100 derecelik kaynar suya koyarsanız o filtre kahvenin tadı acı olur. Filtre kahve için uygun su
daha böyle tam kaynamamış, hani böyle köpürdüğünde alın suyu o şekilde demleyin. Ya da sıvı termometreniz varsa en uygun derece 80 derecedir. Ama sıvı termometre yoksa çok kaynatmadan ya da çok kaynatıp üzerine biraz soğuk su dökerek de kahveyi demleyebilirsiniz. Bana göre filtre kahve konusunda yapılan yanlışlardan biri de filtre kahve makinesi almak. Bence filtre kahve makinesi dünyanın en gereksiz para harcama şeyi. Çünkü filtre kahve böyle ince delikli bir süzgeci olan French press ile çok güzel yapılabiliyor. Hatta ve hatta French press'iniz yoksa ve çaydanlığınızın, bu bizim çaydanlıkta yok ama şu delik tarafına takılan aynı French press süzgeci gibi ince delikli süzgeçler var. Öyle bir demliğiniz varsa o demlikte bile çay demler gibi demleyebilirsiniz filtre kahveyi. Ayrıca bu tarz demleme şeklinde yapılan kahveler filtre kahve makinesinin yaptığı kahvenin tadının daha lezzetli oluyor. Çünkü kahve makinesi o kahvenin yağını, tabii kalitesine göre değişir. Çok kaliteli kahve makineleri belki yapmıyordur. Ama benim kahvesini tattığım çoğu makine böyle yapıyor. Kahvenin yağını bardağa geçirmiyor. O yağ ziyan oluyor ve kahvenin tadı öyle çok aromatik olmuyor. Nescafe gibi oluyor kahvenin tadı. Yine Nescafe olmuyor da hani daha böyle Nescafe'msi bir tadı oluyor ve biraz daha tatsız oluyor. Ama bu tarz demleme ile yapılan filtre kahvede yağ ziyan olmayıp bardağınıza geçiyor kahvenin yağı ve daha aromatik, daha böyle filtre kahve içtiğinizi hissediyorsunuz. Geçelim tarife. French press'e 1,5 tatlı kaşığı, 1 tepeleme tatlı kaşığı artı yarım tatlı kaşığı filtre kahve koydum. Üzerine geçecek kadar tam kaynar olmayan dediğim hani tarzı bir su koyuyorum. Daha sonra tahta kaşık olursa daha iyi tabi. Böyle karıştırıyorum. Üstünün altın sarısı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Sonra üzerine biraz daha su koyuyorum. Tabi bu kahvenin sertlik ihtiyacı ve içme ihtiyacınıza göre değişir. Ben böyle bir Arap dudağı payı bırakacak kadar su koyuyorum buna. Bu şekilde. Sonra da böyle kapağını koyuyorum ama presi yani süzgeci bastırmayacağım. Bu şekilde yaklaşık 4 dakika demlemeye tutacağım. En az 2 dakika, en fazla 4 dakika. Kendi demleme tarzınız ve zevkinize göre bunu belirleyebilirsiniz. 2 dakikadan daha az demlersiniz, kahve çok açık olur. 4 dakikadan daha fazla demlersiniz, çok demli olur. Bu şekilde demledikten sonra süzgeci yavaş yavaş bunu bastıracağım aşağı doğru ve bardağıma dökeceğim. Kahvem hazır olmuş olacak. Bir sonraki tarifimiz yaz aylarında çok hoşunuza gidecek soğuk filtre kahve. Normalde soğuk kahve cold brew denilen bir kahve demleme tarzıyla demlenir. Ama ben taze demlenmiş bir kahvede daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü cold brew'de filtre kahve soğuk suya konulduğu için soğuk suda böyle 12 saat şeklinde demletiliyor. Kahve biraz tadı böyle bayat gibi oluyor öyle olunca. Ama taze demlenmiş kahveyle yapacağım ben. Sıcak, demin anlatırken demlediğim kahveyle yapacağım bunu. Ve çok daha güzel ve çok daha aromatik olacak. Böyle 250-300 mililitrelik bir bardak lazım arkadaşlar. Bunun dibine bu boyutlarda yaklaşık 5 tane buz koydum.
Kahvem de demlendi. Presini yavaşça bastırdım kahvenin. Sonra bu kahveyi yavaşça böyle etrafından gezdirerek buz küplerinin üstüne koyuyorum. Bu aşamada üzerine biraz da süt koyabilirsiniz. Ya da bir tane daha buz koyarsınız. Buz eridikten sonra kahveyi içeceğim ve soğuk bir kahve lezzeti oluşacak. Kahveyi de biraz döktük tabi, siz dikkatli olun. Bir sonraki kahve türümüz de kahve bulutu. Normal bildiğimiz sütle yapılan Nescafe'yi düşünün. Kaynar sütle Nescafe koyup içiyorsunuz ya. Ben bunu daha güzel bir lezzete dönüştüreceğim. Yine French press kullanarak ve üzerine köpük yaparak. O Turkish Flat White'dan daha farklı olacak çünkü bunun köpüğü de kahveli sütten olmuş olacağı için çok farklı bir lezzet oluşacak ve granül kahveyle yapacağım bunu. İsterseniz kaynar sütle demlediğiniz bir filtre kahveden de yapabilirsiniz bunu. Su yerine sütle demlediğiniz. Tarife başlayalım. Yine böyle French press'iniz ve içine koyduğumuz, artık hangi bardakça içeceksiniz ona göre belirlediğiniz sütümüz var. Kaynar süt. Kaynar sütümüze bu şekilde bir tatlı kaşığı Nescafe döküyorum. Sonra bunu iyice karıştıracağım bunun içinde. Tamamdır. Daha sonra bunu bardağıma dökeceğim. Hepsini dökmeyeceğim ama. Bu şekilde bir pay bırakacağım sütte. Daha sonra da buna süzgecimi sokup aynı demin Türk kahvesini yaptığımız gibi bunu böyle köpürteceğim. Yeterince köpürmüştür herhalde. Köpüğünü de yavaşça döküyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir görüntü oluştu. Siz de bunun üzerine aynı Türk kahvesi yaptığımız gibi bal ve tarçın ekleyerek bu lezzeti bambaşka bir noktaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca bunu kaynar süt yerine soğuk süt yaparsanız tadı çok lezzetli, yumuşak bir lezzete sahip olan bir soğuk kahve elde edersiniz. Soğuk sütle aynı şekilde kahveyi karıştıracaksınız. Biraz zor karışır granül kahve soğuk kahveye. Biraz karıştırdıktan sonra aynı bir şekilde yapıp üzerine de soğuk kahve ise eğer üzerine biraz çikolata rendelerseniz
çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Beni dinlediğiniz ve seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tarifleri yaparsanız her birinden apayrı bir zevk alacaksınız. Özellikle de filtre kahve konusundaki tavsiyelerimde haklı olduğumu, filtre kahvenin kaynar olmayan bir suyla yapıldığında tadının acı olmadığını anlayacaksınız. Yapacak ve içecek olanlar için afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Ayrıca bu hafta aksilik olmazsa cumartesi günü ya da pazar günü bir korku hikayesi yayınlayacağım, çok güzel. Takipte kalmanızı ve seyretmenizi çok tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.